Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aslında çocuklarımın geleceğiyle ilgili önemli bir kararı verip neler yaptığımı anlatacağım, neden yaptığımı anlatacağım. Tabii ki eleştirenler olabilir. Bunlar tabii ki benim kendi fikirlerim ama sizlerle de paylaşmak istedim. Bir tane 14 yaşında, diğeri 12 yaşında iki tane çocuğum var ve birisi 9, birisi 7 yıl anaokul dahil olmak üzere aynı özel okula gittiler. Tabii isim vermeyeceğim zaten, amacım okulla ilgili herhangi bir şey söylemek değil, yanlış anlaşılmasın. Ben şöyle düşündüm ki bunlar 18-20 yaşlarına geldikleri zaman kendilerine ait bir portföyleri olsun ve artık üniversite okumak istiyorlarsa iyi bir eğitim için oradaki yatırımları değerlendirebilirler. İş kurmak istiyorlarsa yine oradaki yatırımları ele alabilirler. Ya da portföyle birlikte belki de ömür boyu yaşayabilirler diye düşünerek özel okuldan ikisini de alıp bu sene başında devlet okuluna verdim. Bu arada şunu da söyleyeyim, ikisi de şu anda çok mutlu. Çünkü diğer türlü günde yaklaşık 2 saat serviste yolda geçiyordu. Şu anda evin hemen dibinde yaklaşık 5 dakika yürüyerek okula gidip geliyorlar. Yani günlük hem 2 saat onlara bir zaman kazandırdım. Hem de bence benzer bir eğitimi alıp yavaş yavaş yükselen bir portföyde onları kurmaya başladım. Bugün portföyün ağırlığını anlatacağım size. Yani kategori olarak işte borsa, altın vesaire oranlarını vereceğim. Ama tabii ki sürekli eklemeye devam ettiğimiz için ilerleyen günlerde hem bütün portföyün detayını vereceğim. Yani tabii ki tutar söylemeyeceğim ama oranlarını, yani hangi hisse ne kadar var vesaire hepsini sizlere anlatacağım. Ve tabii ki bu şu anda söyleyeceğim oranlar bugünün için geçerli. Yani yarın tabii ki bazıları artıp azalabilir. Onu söyleyeyim. Önce şöyle başlayayım. Altın oranımız %34 arkadaşlar. Bu oranı 1/3, yani portföyün 1/3 ağırlığında tutmayı düşünüyorum. Diyeceksiniz ki işte altın bir kazanma aracı mı yoksa değer koruma aracı mı? Güvenli liman arkadaşlar. Sonuçta çocukların portföyü olduğu için 1/3 ağırlığı zaten altın yönünde kullandım ve sürekli de, yani çok yüksek olmadığı dönemler haricinde ekleme de yapmaya gayret gösteriyorum. Ondan sonra yine %34 oranla BIST, yani Türkiye borsası yer alıyor. İçerisinde 12 hisse var arkadaşlar. Tabii ki bunlar BIST 30 içerisinden çok iyi şirketler tabii ki. Bunların detaylarını sonraki videolarda vereceğim. Fon oranımız %16. İçinde 4 tane fon var arkadaşlar. Bunları da tek tek ele alacağız sonraki videolarda. Bunun haricinde kripto %9 oranında 3 tane coin var içerisinde. Neden kripto diye soracak olsanız da tabii ki biraz da risk tarafı. Yani yüksek değer kazanma ihtimali olması bakımından da tabii ki içeride %10'u geçmeyecek şekilde bir kripto yatırımını uygun gördüm. Yine içindeki 3 coin'den bahsedeceğim. Zaten ikisini hemen hemen tahmin edebiliyorsunuzdur neler olacağını. Ve %7 oranla da Amerikan borsası var arkadaşlar. Bunun içerisinde şu anda 2 hisse var. Bu oran, yani Amerikan borsasının oranı ilerleyen günlerde artacaktır yüksek ihtimalle. Bunları işte süreç içerisinde paylaşacağım. Belki 3 hisse olur, 4 hisse olur Amerika'da, onu da bilmiyorum. Bakacağız, yani sürece bakarak da ilerliyoruz. Çünkü çok kademeli alım yapıyoruz. Yani özel okulu diyeceğimiz taksitler yerine aslında hani nerede fırsat varsa oralardan bir şeyler almaya çalışıyoruz. Yani portföyü öyle büyütüyoruz. Hani bir kere kurduk, durdurmuyoruz. Bu 5 sene devam edecek ve sizle de bu süreci ayda bir, 2 ayda bir paylaşacağımı düşünüyorum. O yüzden de kanalıma abone olup desteklerseniz ve bu videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Dediğim gibi ben özel okulları eleştirmiyorum. Benim fikrim bu. Özel okula para vermek yerine çocukların geleceği için bir portföy inşa etmek istedim. Ve genellikle de güvenli şeyler alarak, hani çok büyük bir risk almadan onların geleceğini garanti altına almak istedim. Son derece memnunum şu ana kadar. Yani yaklaşık 9-10 aydır bu portföyü oluşturuyoruz. Şu ana kadar da memnunum ve şöyle, hani hiçbir şekilde de, yani ilk başta 1-2 hisseyi belki çıkarttım ama sizinle bir sonraki videoda paylaşacağım portföyü de hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani üzerlerine ekleyerek gidilecek. Tabii ki
X hissesini alırken yani çok pahalıysa, yani o an çok böyle yükseldiyse eğer, onu değil de daha düşmüş olanı tercih ediyorum. Çünkü bizim burada amacımız zaten trade değil. 5 sene sonrasını düşünüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da nerede fırsat varsa oradan yavaş yavaş alarak çocuklara 5 yıl sonra belki de onlara ömür boyu yetecek, onları geçindirecek. Elbette ki zengin etmeyecektir ama en azından onlara aylık maaş verebilecek bir portföy oluşturduğuma inanıyorum. Bunların verilerini de, yani yaptığımız bütün hisselerin 5 yıl sonrasını bilemeyiz ama 5 yılda neler yapmış veya 10 yılda neler yapmış, bütün detaylarını analizleriyle, gerçek verilerle sizlere aktarıyor olacağım ileriki videolarda. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.